Selam bebeğler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır, çok huzurlusunuzdur, çok mutlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun diyorum. Ve sen ve o açılımına başlıyoruz. Şimdi sen ve o açılımında bakalım birbirinize söyleyemediğiniz, içinizde kalan neler varsa şöyle bir ortalığa dökelim. Ve neler olacak, neler bitecek de bir bakalım. Siz niyetlenin, odaklanın, destelerimiz bunlar. Tamam mı? Ben anlatacağım bakalım ne oluyor ne bitiyor ve bu arada destelerimi hazırlarken de bazı konularla alakalı bir konuşalım bakalım sizlerle. Şimdi öncelikle bir sizin enerjinize bir bakmak istiyorum. Nasıl bir enerji demişsiniz? Diyorsunuz ki neden, ne için ben bunları yaşadım, neden benim başıma geldi, ben ne yaptım, ne ettim diyerek kendinizi sorguladığınız bir süreçtesiniz. Ve o kişiyle alakalı da zaten sorguluyorsunuz yani. Burada birli ve üçlü vadeleri anlatıyor. Bir ay, bir gün, bir hafta, bir yıl olabilir. 3 ay, 3 hafta, 3 saat de olabilir, tamam mı? Ve bu durum içerisindesiniz. Özellikle onu anlatayım size. Ve sorguladıkça da, tamam mı? Neden, ne için yaşadığınızı sorguladıkça da aslında bunların neden olduğunun da farkına varıyorsunuz. Bir farkındalığınız arttığı bir süreçtesiniz zaten. Öncelikle onu söyleyeyim size. Yalnız burada size diyor ki ne istediğinizi bir bilmeniz gerekiyor artık deniliyor. Şimdi karşı taraf, tamam mı? Karşı tarafın enerjisi resmen bir dağ gibi güçlü duruyor. Aynı zamanda da bir soğukluk var, bir zorluk var. Ve bu da altılı vadeleri anlatıyor. 6 gün, 6 saat, 6 hafta olabilir. Ve bu kişinin isminde E harfi, R harfi, D harfi, S harfi, M harfi, O harfi var. Tamam mı? Soyadında da olabilir. Fakat acayip bir soğukluk var, yani ne olduğunu bilmiyorsunuz. Acayip bir değişiklik var bunda. Ve bu değişikliğin nereden kaynaklandığını siz de bilmiyorsunuz deniliyor. Ve her ikiniz de, tamam mı, yolunuzu önünüzü göremiyorsunuz şu anda. Yani her şey durağan bir sürece girmiş. Ve bu ilişkide tamamen böyle bir sıkıntılar olmuş ama bu sıkıntıların neyden olduğunu, nasıl olduğunu, neyden kaynaklandığını bir anlatacaklar. Ben de size anlatacağım. Şimdi buradaki fark şu, senle o açılımında şunu yapmak istiyorum ben. Neler olacağına bakacağız, tamam mı? Bak, neler olacak diyorum. Olmuş, etmiş, bitmiş, arka tarafa at. Onlar bize enterese etmiyor. Bakalım neler olacak. Yani sizin ona karşı bakış açınız, onun size karşı bakış açısı filan ve ne olacak, ne bitecek, onları bir sorup öğreneceğiz. Şimdi öncelikle biz sizin kartlarınızı ayarlayalım canlarım. Önce biz sizler şuraya bir odaklanın bakalım. Şimdi her ikinize de, tamam mı, şöyle kartları seçeceğim. Bak, ta buraya kadar. İnşallah görüyorsunuzdur kartları. Ve şimdi bu arada o kadar yoğunum ki bir boşluk buldum. Bari sen o açılımı çekeyim. Çok istediler Instagram'da. Bu arada Instagram'a da çıkın gelin, söylüyorum. Ve beni takip eden, beğenen, yorum yazan herkese de buradan çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Ben de sizleri çok seviyorum. Kalp kalbe karşı. Siz beni anlıyorsunuz, ben de sizi anlıyorum. Çok lafa da gerek yok, çok söze de gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes artık çok iyi biliyor zaten. Neyin kaliteli olduğunu, neyin yalan olduğunu, neyin dolan olduğunu, neyin gerçek olduğunu biliyorsunuz artık. Şimdi bakacağız bakalım, şimdi şu aşk kartlarımdan bir alayım. Tamam mı? Niyetlenelim, odaklanalım size ve o kişiye. Şimdi siz yeşil taraf, kırmızı olanlar, şu alt taraftaki mavili yeşilli gibi olanlar da eril taraf. Tamam mı? Yani kendinize eril, dişil fark etmiyor. Nasıl bir enerji deseniz. Yani öyle şimdi insan ayırıyormuş gibi olmasın ama ona göre odaklanın. Hadi bakalım. Niyetleniyoruz. Odaklanın. Öncelikle şifa olsun deyip bir başlıyoruz. Bakalım. Şimdi bekliyorsun. Tamam mı? Sen çok bekleyiş içerisine girmişsin ve bu enerjini biraz geri çekmeni öneriyorlar sana. Tamam mı? Bu kişi diyor, geçmişindeki hayatını bırakıp da sana doğru adım atmasını, bir şeyler yapmasını istiyorsan diyor sana. Şu anda diyor zaten senin de elin kolun bağlı, onun da bağlı, tamam mı?
İlk önce diyor yapması gerekenler var diyor. Senin de onun da diyor. Tamam için yanıyor biliyorum ama şu bekleyiş içerisinden çık diyor sana. Bak bu bekleyiş sana bir şey katmayacak çünkü diyor. Eğer böyle olmadan yani böyle devam edersen diyor sana. Sen o kadar çok yoğun enerji karşı tarafa yolluyorsun ki ve onun sana gelmesini engelliyorsun diyor. Burada bir dur diyor sana ama 26'sında sana gelecek haberler var bu kişiden. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Şimdi onun diyor aile büyükleriyle ilgili sorunları var diyor. Bu kişi var ya bu karşı taraf ne yaptıysa elinde kalıyor bu sıralar. Aslında çok yanlış şeyler yapmışsın. Bak şimdi ben sana bir anlatayım. Şimdi yanlış şeyler yapmışsın, yanlış yollara gitmişsin, kafa karışıklıkları olmuş diyor ve sen diyor bir türlü karar veremiyorsun diyor. Yani bitirdiğin ilişkiye adım mı atmak istiyorsun yoksa kendi hayatında bir tamamlamak mı istiyorsun? Önce buna bir karar verdi diyor. Ondan sonra insanların hayatlarını bir karıştır diyor sana. Şimdi burada bir karar veremeden diyor ilerleyemezsin diyor. Öncelikle sana onu söyleyeyim. Ve burada diyor ki bak çok istediğiniz bir şeyi başaracaksınız diyor. Şimdi bazıları artık bu ilişkiyi arkada bırakıp kendi hayatlarında yollarına, kariyerine, okuluna, işine, gücüne, kendi çocuklarına, ailesine odaklanmak isteyenler var diyor. Şimdi bu döngüden diyor çıkmışsın aslında. Zor bir süreci atlatmışsın diyor. Biraz kalmış diyor. Bunu da çıktıktan sonra diyor artık başaracaksın diyor sana. Sen zaten diyorsun ki sonu yoktu. Ben biliyordum. Bile bile ben ateşe atladım zaten diyorsun. Yani ben bile bile gittim zaten diyorsun. Şimdi öteki tarafta diyor ki benim sana gerçekten tutkum vardı diyor. Ama ben senin beni sevdiğin kadar sevemedim seni diyor. Veya sevgimi belli edemedim. Çünkü ben diyor böyle sevgi aşk insanı olmadığım için diyor. Yani odunum ben diyor, tamam mı? Sen ne kadar bana su versen de ben anlayamadım arkadaş diyor burada. Onun için de diyor senin kıymetini bilemedim ben diyor. Şimdi de diyor senin tutkunla, aşkınla, özleminle yanıyorum diyor. Tamam mı? Şimdi size diyor ki ara ara yaşadıklarınız aklınıza geliyor. Çünkü kendinizi bu ilişkide çok değersiz hissetmişsiniz diyor. Ve size diyor ki yani dipsiz bir kuyu gibisiniz diyor. Gerçekten diyor. Hemen hemen bak bazılarınız da çok bakın burada çok yoğun enerjiler var, tamam mı? Hangisi uyuyorsa size 14 gündür diyor. Bir dibe çöküş yaşıyorsun, bir kendine geliyorsun. Bir kalbin kor gibi yanıyor, bir kendine geliyorsun diyor sana. Sana diyor ki biraz diyor artık bu melankolik durumlarından bir çıkman gerekiyor diyor. Bak burada sana uyarı veriyor, tamam mı? Şimdi aslında diyorsun ki biz diyorsun senle balla süt gibiydik yani o kadar da güzel anlaşıyorduk diyor. Tek uyum sağladığım kişi sendin bu zamana kadar tanıdığım ve ten olarak, ruh olarak, gerçekten kafa dengi olarak anlaştığım tek kişi sendin diyorsun. Ama benden dolayı da bu ilişki zorluğa girdi. Evet yaptığım hataları biliyorum, farkındayım. Ama sana göre hata olabilir ama bana göre doğru diyorsunuz. Bakın savunuyorsunuz da bunları. Şimdi siz diyorsunuz ki ben herkesin gerçek yüzünü gördüm. Gerçekten görmüşsünüz burada 1,5 aydır veya 2 aydır ilişkinizdeki maskeler düşmüş aslında, tamam mı? Düşmüş. Eğer düşmediyse de zaten bana burada deniliyor ki 1,5 ay içerisinde diyor işin gerçeği belli olacak. Şimdi sen hayatında korkuluk mu istiyorsun diyor. Yoksa diyor seni tamamlayan birini mi istiyorsun? Senin sorumluluğunu almayan, seninle bir yolda ilerlemeyen kişiyle ne yapacaksın bacım? Ne yapacaksın canımın içi? Almıyor adam sorumluluğunu. Ne burada böyle duruyorsun bekliyorsun? Sana söylüyor. Şimdi diyor ki ben bir yola gideceğim diyor. Veya bir yoldan geleceğim diyor, tamam mı? Şu anda bu ilişki askıda kalması lazım diyor. Çünkü benim diyor aile büyükleriyle ilgili sorunlarım var. Önce bunları bir aşmam gerekiyor diyor. Bu anne baba olabilir, tamam mı? Bu durum. Şimdi sen diyorsun ki beni sadece öyle kenarda bekletiyorsun. Size öyle geliyor. Ve diyorsun bu işin sonu yok. Bunu gene biliyorsun. Diyorsun ki yani yani sizin beklentiniz burada doğum gününüz olabilir veya bir tanışma yıl dönümünüz olabilir veya evlilik yıl dönümünüz olabilir. Yani bir kutlama var burada, tamam mı? Bu kutlamada bana adım attı atmadı veya benim beklentilerimi yapmadı.
Veya kendi kafanızda belirlediğiniz bir zaman vardır. Bunları yapmazsa diyorsun artık ben bu işten vazgeçeceğim diyorsun. Şimdi diyor ki size öğrenmeniz gereken daha çok şey var. Daha yolun çok çok başındasınız diyor. Tamam mı? Evet, sıkışıyorsun diyor. Hem maddi hem manevi hem sosyal çevre hem ailenden dolayı diyor. Hem eşinden dolayı bir sıkışıklık var sende diyor. Ama diyor sen ona buna göre yaşamaya çalışırsan diyor hayatı kaçırırsın diyor sana burada. Burada bunu anlaman gerekiyor deniliyor. Şimdi artık diyor tamam mı? Mutsuzluktan çıkacaksın. Bak bacım, canım benim. Canım kardeşim, mutsuzluktan bir çık diyor sana, tamam mı? Artık diyor şu döngüden bir çık. Çünkü kendini diyor kendini bulandırıyorsun yani. Kendi zihninde sürekli olumsuzluklar diyor. Ve sana diyor ki burada sen av mı olmak istiyorsun, avcı mı olmak istiyorsun? Senin bunları başına gelmesindeki temel neden aslında diyor sana. Sen tamam mı? Ne olmak istiyorsun? Onu bir öğrenmen için bunlar geldi diyor. Av mı, avcı mı? Şimdi bunu bir karar vermen gerekiyor diyor sana, tamam mı? Bunun kararını bir vermen gerekiyor diyor. Şimdi burada deniliyor ki bak sen diyor ailenle diyor bir sıkıntı yaşayacaksın diyor burada. Bazı bak sana hazırlanmış tuzaklar var. Çok dikkat et diyor sana. Tamam diyor. Sen barışmak için o kişiye gideceksin ama diyor o kişi seninle barışacak mı diyor. Bak bazı şeyler var arkanda çevrilen diyor. Dikkatli ol diyor sana. Yani burada bir dürüstlük yok aslında şu son karttaki kimle enerjim tutuyorsa, tamam mı? Burada arkadan çevrilen bazı durumlar var. Bak bu arkadan çevrilen durumları da açın Melek Hanım biz anlamıyoruz diyor. Yalan olabilir, ikinci kişi olabilir, negatif enerji yaptırmış olabilir. Bu tarz şeyler var deniliyor, tamam mı? Veya seni hayatında maddi olarak kullanıyordur. Bunun gibi şeyleri diyor anlayacağım bir süreç olacak diyor. Evet, şimdi birbirinize söylemek istediğiniz şeyler bunlarmış. Aldık kabul ettik diyoruz. Bak her zaman diyorum size uyanları alın, uymayanları evrene geri yollayın, tamam mı? Şimdi sonra gidiyoruz. Böyle daha güzel oluyormuş. Öyle dediler bana. Melek Hanım sonra gidin. Şimdi bir de şimdi sizi konuşturacağız bakalım. Ondan sonra da neler olacağına bakacağız. Tamam mı? Şimdi canlarım. Biri bugün bana Insta'dan demiş ki neden o kadar çok yüksek sesle günaydın, guten morgen diyorsun. Sana mı soracağım? Enerjimi mi kıskandın kız? Sen de olmayan enerjimi mi kıskandın canım benim? Bir de böyle insanlar var. İnsanın enerjisini sömürüyorlar, böyle negatif insanlar. Hiç sevmem. Hiç kıskanç, fesat insanların enerjilerini sevmem. Sevmem yani. Ve onların enerjilerini de hemen hissederim. Bilirim. Şimdi peki bir konuşturalım bakalım sizleri. Ne oluyormuş, ne bitiyormuş, neyin nesiymiş, neyin kesiymiş. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi sen ve o konuşturma diyelim. Sen hava grubusun. İkizler, Terazi, Kova ve şu anda tamam mı tahtında oturmuş bekliyorsun. Fakat beklerken de diyor çok bilenmişsin diyor. Yani şimdi savaştan kenarıya çekilmiş gibi gözüküyorsun ama aslında öyle değil deniliyor. İçindeki o kopan fırtınaları bir Allah biliyor, bir de sen biliyorsun yani. Çünkü burada bazı şeyler ortaya çıkmış. Şimdi o kişi diyor tamamen tamam mı strateji peşinde. Kafa karışıklığı var. O da sana karşı diyor söylemek istedikleri var diyor. Tekrar şansımı denesem mi denemesem mi arasında duruyor diyor. Şimdi sen bu kişiyle çok kadersel tanışmışsın. Hiç ummadığın anda diyor. Ve bu ilişki askıya alındığı şu anda bir askıda duruyor diyor. Ama senin aklında sürekli düşünüyorsun diyor. Sen de diyorsun ki yani ben madem bu yola girdiysem bu yolda niye ilerleyemiyorum? Neden bunları yaşadım diye sorguluyorsun. Şimdi o seninle yaşadıklarını çok düşünüyor. Diyor ki şuraya gittik, şurada yedik, şurada içtik, şurada gezdik, şurada öptük, şurada sarıldık. Hep bunları düşünüyor. Ve diyor ki ben haksızlık yaptım sana bebeğim diyor. Gerçekten ben geri zekalıyım. Ben sana adaletsizlik yaptım ve ben gerçekten diyor senin ahını aldım ki diyor. Herhalde iki yakan bir araya gelmiyor diyor. Ve sen evlilik istiyorsun. Tamam mı? Senin istediğin şey artık bu saatten sonra ciddi bir ilişki diyor. Bu ilişki ciddiye gidecekse gelsin diyorsun. Karşı taraf sana zaten bir teklifle gelecek yani. Öyle bir teklifte gelecek ki sen bunu reddedemeyeceksin canım benim. Şu anda diyor milletin sana yansı ettikleriyle kafanı çok karıştırıyorsun. Herkese her şeyini anlataraktan diyor sana. Ve bak
Başkalarının aklıyla hareket edersen diyor bu kişiyi diyor kaybedersin diyor. Öncelikle sana onu söyleyeyim. Ve sana diyor burada hemen hemen diyor bak 7. veya 8. aylarda bana burada denilen sen bir nişan, bir söz, bir karar alınacak diyor senin hayatında diyor. Ve diyor bak bu kişinin diyor sezgileri, hisleri çok kuvvetli ve sen bir yola karar vereceksin, tamam mı? Ani bir yola karar vereceksin. Şimdi o gittiğin yolda da senin neyin beklediğini bilmiyorsun. Mutlu mu olacağım diyorsun, mutsuz mu olacağım ama gideceksin. Şimdi bu kişi, tamam mı? 20 gündür şöyle bir durumda. Diyor ki bir yerde sevgim, bir yerde diyor kendi hayatım diyor. Aslında baktığım zaman sevgim, aşkım daha ağır basıyor diyor. Ve ben diyor neyin nasıl yapacağımı da çok iyi anlamış vaziyetteyim diyor. Bak ben diyor eski yaşadıklarımızı kestirip atıp yeniye benimle adım atman için sana geleceğim diyor. Evet ben seni çok üzdüm diyor. Ve bak çok üzülmüşsün sen canım benim. Dibin dibini görmüşsün yani. Ama şimdi bu dibin dibinden öyle bir güçlü şekilde kalkacaksın ki kendin bile inanamayacaksın. Şimdi bu biraz diyor genç bir enerji, böyle ruhu genç, yani böyle daha olgunlaşmamış bir karakteri var bu kişinin ve senin tamamen alma verme dengeni artık tekrardan gözden geçirmen gerekiyor deniliyor. Ve o kişi de sana zaten nişan, söz, evlilik, bu ciddi bir şekilde adım atacak. O ciddi bir şekilde gelecek diyor. Bak sen çok seviyorsun, çok aşıksın bu kişiye. Özellikle su ve ateş gruplarındansanız diyor, çok aşıksınız diyor. Ve bu zaten böyle öyle bir karakterde ki yani bir şeyi yapacaksa yapacağım demiyor. Tamam mı? Son noktaya gelene kadar. Yani susuyor sadece. Böyleymiş yani. Diyor ki ben yaparım ya. Bir bekle diyor. Bir bekle diyor. Tamam mı? Ve sen bu kişiye inanmak istemiyorsun ama inanacaksın diyor sana. Sen inatlaşıyorsun bununla. İnatlaşma diyor. Bak ikiniz de ateş grubusunuz diyor. Sen bayan olarak Koç, Aslan, Yay, o da Koç, Aslan, Yay diyor. Burcu olabilir diyor. Ve diyor sizin aranızda diyor bir erkek var diyor. Tamam mı? Bu ilişkiye engel olan. Bu da su gruplarından olabilir. Ve diyor bir türlü bir dünya kuramıyorsunuz. Engel oluyor bu kişi diyor. Ve diyor ne kadar plan, proje yapsanız da diyor belki diyor siz aynı şirkette çalışıyorsunuz veya diyor aynı meslekte de olabilirsiniz diyor. Mimar, mühendis işte gibi böyle inşaat sektörünle de uğraşabilirsiniz diyor size. Ve tamamen diyor burada diyor bir şeyleri diyor zamana bırakmışsınız diyor. Ama bu zaman diyor kavramı diyor sizi yormuş aslında diyor. Bak ben size söyleyeyim. Şimdi dişil olan taraf yani siz daha çok böyle kendinize inanıp güveniyorsunuz ve inanıp güvenmeniz de gerekiyor zaten deniliyor burada bana. Mecbur inanıp güvenmeniz lazım. Biraz daha rahat hareket etmeniz gerekiyor diyor. Biraz daha diyor adımlarınızı daha böyle seçerek ve güvende hissettiğiniz zaman atmanız gerekiyor deniliyor bana. Şu anda her ikiniz de diyor önünüzü yolunuzu göremiyorsunuz, tamam mı? Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ama bu diyor 3 hafta 3 gün 3 saat içerisinde diyor sizin diyor tamamen diyor önünüzü yolunuz açılacak ve tekrardan bir araya gelip bir konuşmanız olacak. Ve bu da diyor o kişiden diyor adım gelecek size diyor ve çok çok sevineceğiniz bir durum yaşayacaksınız deniliyor. Peki o kişinin sana karşı olan hislerine bir bakalım. Ne düşünüyormuş? Diyor ki kalbim acıyor, kalbim kanıyor diyor. Ve ben diyor tamamen diyor bir karmanın bedelini yaşadığıma inanıyorum diyor. Ya bu diyor benim atalarımdan gelen bir durum diyor ya da diyor benim geçmişteki yaşantım diyor, tamam mı? Çok dua ediyorum, hayırlısını istiyorum diyor. Ama diyor bazı konularda da ben haklı çıkmak istiyorum artık diyor. Ben diyor kısa bir yola gideceğim diyor. Ondan sonra diyor bak ne diyor. Biz seninle küsüz ya diyor. Belki sizin yanınıza gelecek. Sen diyor ne hissediyorsan ben onu hissediyorum. Sen diyor beni özlüyorsan ben de seni özlüyorum. Sen bana kızıyorsan ben de sana öfkeleniyorum. Bu nasıl bir şey? Ben diyor anlam veremiyorum diyor. Tamam mı? Bak çok dua ediyorum diyor. Ve senden de diyor destek olmanı istiyorum diyor. Bana destek olmanı istiyorum diyor. Şimdi ben diyor bir işle alakalı diyor veya ikinizden birisi de olabilir ama bu galiba öteki taraf. Bir diyor
terfi, bir yükseliş, bir şey bekliyorum diyor. Bu geldikten sonra bana diyor, tamam mı diyor. Bütün diyor endişelerim, kuşkularım gidecek diyor, tamam mı? İlahi adalet işleyecek diyor bizden yana diyor. Ben diyor senden ayrı olduğum süre zarfında diyor acı çekiyorum diyor. Gerçekten acı çekiyorum diyor. Ben seni takip ediyorum, ne yaptığını biliyorum ve kıskanıyorum seni, haberin olsun diyor. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Peki. Şimdi devam edelim. Peki sizin ona karşı düşünceleriniz neymiş? Bir de ona bakalım. Onu da merak ediyorum. Sizin ona karşı düşünceleriniz neymiş? Bakalım. Şimdi ne düşünüyor musunuz? Bakalım. Ben sana bağlıyım. Bir yanlışım olmadı. Seninle hep hayal kuruyorum ve seninle geçirdiğim o günleri düşünüyorum diyor. Belki evli de olabilirsiniz ama burada ruh ikizi durumu var deniliyor ve çok özlemişsiniz siz. Tamam mı? Ve bazı aile sorunları var. Üzerinizde çok baskı hissediyorsunuz ama siz çok seviyorsunuz. Çok karşı tarafı o kadar çok seviyorsunuz ki diyor. Yani tekrardan bir fırsat istiyorsunuz toparlamak için. Çünkü burada gerçekten ya iki taraf evli ya da bir taraf evli, bir taraf bekar da olabilir. Ama tekrardan yeniden başlayacaksınız bu kişiye. Zaten bu kişi size adım atıp atmamak arasında kararsız kalmış. Yani kendini zor tutuyor deniliyor bana, bak. Kendini zor tutuyor. Ama bu kişi sana tekrardan dönüş sağlayacak mı? Evet, sağlayacak deniliyor. Peki şimdi geçelim bakalım. Geçelim. Şimdi. Peki soralım. Şimdi sizi ne bekliyor? Tamam mı? Sizi ne bekliyor diyelim. Şöyle bir Lara tarot kartlarımla şöyle bir koyalım. Sizi ne bekliyor? Peki o kişiyi ne bekliyor? Yani neler olacak? Tamam, bak neler olacak. Bakalım. Olacak. Evet. Ya da şu Pandora'larla bakalım ya. Bunlar güzel. Seviyorum bunlar ben. Bir de kimse de yok anacığım. Benim kartlarım da kimse de yok yani. Şunlar tarot kartları herkeste var da bunlar benim ilk tarot kartlarım. Bir de diyorlar ki niye bunlar eski? Ya herhalde kullanıyorsun yani. Ay nasip kısmet mi diyeyim, ne diyeyim, kahve döküldü, sakarlığım mı diyeyim, ne diyeyim artık yani. Bir görmeyin. Resmen kahve döküldü. Ay bir durun bakayım, ben bir geleyim. Şuradan bir peçete almaya gideyim. Ay ne kadar doğal. Haklarıma kahve döküldü. Bizde kahve döküldü mü İzmir'de şey derler, böyle kısmetin nasibin çok filan fişman, öyle bir şey derler ama yani bu nasıl bir şey? Şöyle aldık. Allah kusura bakmayın, bizde her şey doğal, dökülür, saçılır. Egal. Kartım bir şey olmasın da kahveli kart oldu. Şimdi sen ve o dedik, tamam mı? Şimdi neler olacak? Şimdi size bakalım. Sizin bir mahkemelik işiniz olabilir diyor. Eğer evliyseniz diyor, bak evliliğinizle alakalı bir sorunlar da olabilir veya miras işleri olabilir diyor size. Ve diyor birini çok seviyorsunuz ama siz aynı zamanda da evli de olabilirsiniz diyor. Bu durum şunu gösteriyor, tamam mı? İstediğiniz şey bu kişiyle evlenmekse diyor size. Bu kişiyle diyor sizin evlenmenize diyor daha 1,5 yıl bir zaman var. Öncelikle onu size söyleyeyim diyor. Siz bununla mutlu olacaksınız ama diyor daha da diyor bak bir gözyaşı dökeceksiniz. Çünkü diyor kolay olmayacak bu iş diyor. Ve bakın bazı şeylerin diyor artık diyor zamanı, kapanma zamanı gelmiş diyor. Tamam mı? Eğer diyor siz bunların üstünü örtmezseniz diyor bazı gizli yaşadığınız ilişkiler, durumlar ortaya çıkabilir diyor. Onun için çok tedbirli olmanız gerekiyor diyor burada. Bak ani yıkımları anlatıyor burada. Bir kadından kaynaklı olabilir burada diyor. Bak negatif enerjiler var, yapılan diyor ilişkinizle alakalı. Onun için bu kadar sıkıntı yaşıyorsunuz siz diyor. Ve diyor ki çok dua etmeniz gerekiyor diyor. Ve size bir haber gelecek diyor. Tamam mı? Ve diyor bir bazı çözülmez dediğiniz şeyler var burada çözülecek. Bir de bir ev taşıma olayı olabilir veya da bir araba alma isteği olabilir, araba satışı olabilir diyor size.
bununla ilgili veya da iş değişikliği, yükselme, bununla ilgili bir durumlar yaşanılacak sizde deniliyor. Peki o kişide ne olacakmış? Bakın o da diyor, tamam mı? Bir parayla ilgili bir sınav içerisinde. Bir para kaybı olabilir, bir yerlerde bir şans veya borsa veya ne bileyim, o kişi diyor bir yatırım yapmış olabilir. Bununla ilgili bir kaybı var bu kişinin diyor ve problemi tamamen para diyor. Ve bir yollara gidecek diyor. Bu yollarda da dönecek. Şimdi kapı çalıyor. Bir saniye. Fluffy. Fluffy. Vallahi bu bakamadık bugün bu tarafa. Ama çocuklar okuldan geliyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapayım. Fluffy. My God. Şimdi parayla ilgili bir sıkıntı var deniliyor burada bana. Parayla ilgili diyor. Bir de problemler var deniliyor. Bir yollara gidecek diyor. Orada diyor bazı diyor sıkıntılar yaşayabilir diyor, öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi zaten size yazmak istiyor ama yazamamasının temel nedeni ne biliyor musun? Parası yok. Para yok yani. Parayla ilgili sıkıntı var çünkü bunda. Bak gel diyor. Para yok. Tamam mı? Ve şu anda diyor size adım atma konumunda, durumunda değil diyor. Tamam, bununla alakalı bir bekleyişiniz olmasın. Çünkü bu kişinin diyor bir araba, bunun da bak bir araba satışı olabilir veya arabayla ilgili bir problemi olabilir. Hane içerisinde tartışmaları, problemleri var eğer bu kişi evliyse veya ailesiyle ilgili sorunlar olabilir deniliyor bana. Ve bakın çok hayalle kurmak istemiyor. Çünkü bu zamana kadar diyor hangi hayali kurduysam olmadı diyor. Onun için çok da hayal kurmayacağım diyor. Ve kendini, tamam mı, her konuda basiretsiz ve şanssız hissediyor. Aslında tamam mı, çok güzel şansları var ama bunları göremiyor, bu kişi göremiyor. Şimdi bu bir iş konusunda bir atılım yapabilir eğer kendi işi ise veya bir serbest çalışıyorsa diyor o kişi için. Bir atılım yapabilir işle alakalı ama tek başına yaparsa başarılı olur diyor. Eğer ortak iş yaparsa diyor bu işte diyor gene diyor çok para kaybedebilir diyor. Peki aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Sizlere uyanı aldım canlarım benim. Vallahi bir kahve döküldü, bir kapı çaldı ama artık kusura bakmayın, ne yapalım, gayet doğalız arkadaşlar. Çoluk çocuk okuldan geliyor. Biz de burada çalışıyoruz. Şu kartı da koyayım kurusun. Tamam. Şimdi bakalım nelere dikkat etmeniz lazımmış. Bir de onları öğrenelim. Tamam mı? Nelere dikkat etmeniz gerekiyormuş. Nelere. Hadi bakalım. Şimdi sizin için nelere dikkat etmeniz gerekiyormuş. Diyor ki bak, negatif enerjilerden korunmanız gerekiyor. Öncelikle bu. Eğer ilişkiye bağımlıysanız veya farklı bağımlılıklarınız varsa bunlara dikkat edin. Üzülebilirsiniz diyor size. Ve gece uykusuzluk yaşıyorsunuz diyor. Çok düşünmeden ani hareketler içerisinde girmeyin ve kendi içinize bir kapanmışsınız deniliyor ve bu da üçlü vadeleri anlatıyor. Aslında her şeyi net biliyorsun ama diyor sana zamanını bekliyorsun savaşmak için diyor. Bir mahkeme var burada. Bu içsel bir mahkeme olabilir veya da diyor kendi mahkemelerin vardır. Bak bununla ilgili bazı diyor yaralar alabilirsin diyor sana. Ama gelecek güzel haberler var diyor. Ve diyor elini kolunu artık ne bağlıyorsa diyor buradan kurtulma zamanı diyor. Sen nereye gideceğini biliyorsun aslında diyor. Bak gideceğin yola gitsen diyor bu kadar yalana dolana diyor ve diyor entrikaya maruz kalmazsın diyor sana. Dikkat etmen gereken şeyler bunlar, tamam mı? Her şeye aynı anda sahip olamayabilirsin diyor sana. Teker teker bunu yapacaksın diyor. Ev mi istiyorsun, iş mi istiyorsun, sevgi mi istiyorsun, para mı istiyorsun? Teker teker odaklanarak yapıp başarman gerekiyor diyor. Hepsini bir anda sahip olamazsın diyor. Peki aldık kabul ettik. Peki şimdi o kişiye bakalım, onu soralım. Onun nelere dikkat etmesi gerekiyormuş diye soralım. Ya bu ne kadar severse sevsin bir türlü içindeki sevgiyi belli edemeyen bir kişi diyor. Biraz aceleci, biraz böyle ektiş, biraz böyle heyecanlı bir tip, tamam mı? Ama yani yaptığı işlerde böyle
çok güçlü, kuvvetli değil. Yani bir imparator gibi değil. Fakat her şeyle mutlu olması gerekirken diyor, ufak şeylerle mutlu olmayı bilemiyor diyor. Ve neyle ilgili korkuları varsa o yoldan geçip gidecek. Korksa da geçecek, korkmasa da geçecek. Şimdi işe vermiş kendini. Çünkü parayla ilgili sıkıntılar var deniliyor ve buna ne sunulursa sunulsun o kişiye mutlu olmuyor. Ve bak, sizi ya küçüklükten tanışıyorsunuz ya da birbirinizi çok seviyorsunuz o kişiyle diyor. Ondan size bir teklif gelecek diyor ve bir tamamlanma olacak hayatınızda diyor. Şimdi bu kişi gerçekten diyor sizi çok seviyor ve mücadele edecek artık. Yani zaten etmesi gerekiyor diyor. Savaşması gerekiyor sizi geri kazanmak için diyor. Çünkü siz karşısında çok güçlü duruyorsunuz. Çok 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 güçlü duruyorsunuz ve artık ilişkide engel olacak üçüncü kişiler olsun veya aile olsun veya başka şey olsun istemiyorsunuz. Ve bakın, o kişiyle diyor bir nişan, bir söz, bir kutlama, bir doğum günü, bir yere gidebilirsiniz. Böyle bir yerde karşılaşabilirsiniz diyor. Ve tekrardan ilişkinizi toparlayabilirsiniz diyor. Özellikle de su grupları. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Sizlere uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın. Aksilikler için özür dilerim, kusura bakmayın ama ne yapayım, videomu da kesmek istemedim arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Beğenin. Yorumları da yapın. Tamam mı? Bakın, burada bir emek var. Tamam mı? En azından emek için. Şimdi sizden buradan bir ücret talep etmiyoruz. En azından beğenip yorum yaparsanız, tamam mı, çok çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.